Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli başkanım, değerli katılımcılar ve değerli Müslümanlar, kongremize hoş geldiniz. Benim sunacağım ikinci bildiri konusu Arap-İsrail savaşları ve doğurduğu sonuçlardır. Şimdi bugün yaşadığımız hadiseleri anlayabilmek için dünü mutlaka anlamamız gerekiyor. Dünü anlamadan bugünleri yorumlayamaz, geleceğe de hazırlanamayız. Dün bugünlerin aynası, yarınların yol haritasıdır. Kuzey Afrika ve Biladüs-Şam toprakları Osmanlı'dan sonra gün yüzü görmedi. Çok kan aktı ve halen de akıyor. Halbuki ecdadımız Sultan Selim Han'dan beri bu topraklarda 500 sene adaletle hükmetmiş ve farklı din, dil ve mezhepteki insanların huzur içinde yaşamasına muvaffak olmuştu. İngilizler Birinci Dünya Savaşı'nda Fransızlar ile gizli anlaşmalar yapmış, Osmanlı Devleti'ni parçalara ayırmak istemişti. 1915 yılının Haziran ayında yapılan Sykes-Picot Anlaşması bunun bir delilidir. Aynı zamanda Kasım 1917'de Balfour Deklarasyonu ile Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulması öngörülmüştü. Bu amaçla İngilizler defalarca Filistin'e saldırdılar. Birinci ve İkinci Gazze Savaşları'nda ağır yenilgiler aldılar. Lakin 31 Ekim 1917'de Brüssel'de Osmanlı ordusunu yenmeyi başardılar. Bir Sevi'nin düşmesiyle birlikte Gazze her taraftan kuşatıldı ve Osmanlı ordusu mağlup oldu. Osmanlı Suriye-Filistin hattından çekilmek zorunda kaldı. Bu yenilgi Osmanlı'yı yıkılışa götürürken Yahudi Nazizmi, siyasal Siyonizmin önünü açtı. Arap-İsrail savaşları aslında Osmanlı'nın yıkılışıyla başlayıp 1948 yılında İsrail Devleti'nin kurulmasıyla bütün Arap dünyasına sıçramış bir savaşlar dizisidir. Yahudilerin Filistin'e göçü ve sonrasında kurulan Hagana, Irgun ve Stern çeteleri üzerinden yürütülen pek çok çatışma ve savaşlar mevcuttur. Bilahare İkinci Dünya Savaşı'nda Holocaust tezgahıyla oluşturulan atmosferde Batılı devletlerin desteği sonucu Yahudilerin Filistin'e göçü hızlandırıldı. 1948'de İsrail terör devleti 5 Haziran 1967'de Mısır, Ürdün ve Suriye topraklarını ele geçirip ardından Kudüs'ü işgal edince bölgedeki Arap ülkeleri İsrail'e karşı birleşmek suretiyle en geniş çaplı savaşı başlattı. 1973 yılında Yom Kippur Savaşı ile ağır bir mağlubiyet alan Mısır, Suriye, Ürdün, İsrail ile ateşkes anlaşması yapmak zorunda kaldı. Bu anlaşmalar ile geniş çaplı çatışmalar sona erdi ve savaş İsrail-Filistin Savaşı'na dönüştü. 1979 yılında İsrail ve Mısır arasında, 1994 yılında Ürdün ve İsrail arasında ateşkes anlaşmaları imzalandı. Oslo anlaşmaları 1993 yılında Filistin Ulusal Yönetiminin kurulmasına öncülük etse de Filistin'le ilgili sorunların çözümüne imkan sağlamadı. 2006 yılında İsrail ve Lübnan arasında bir ateşkes imzalandı. İsrail ve Hamas arasındaki Gazze savaşları 2009 yılında ateşkesle sonuçlandı. Sonuç olarak Mısır ve Ürdün ile gerçekleşen ateşkeslere ve genel ateşkeslere rağmen İsrail terör devleti işgallerine devam ediyor. Bugün Gazze halkı 300 milyonluk Arap milletinin onurunu ve haysiyetini tek başına omuzlamış durumdadır. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden vahşetin ortaya çıkardığı tablo şudur. 43.319 şehit, 103.000 yaralı, bu sayı 1973'e kadar gerçekleşen Arap-İsrail savaşlarında Arapların verdiği şehit ve yaralı sayısından kat be kat fazladır. Gazze adeta mezarlığa dönmüşken kahraman Gazze halkı direnişe devam etmekte. Tek başına
ümmetin haysiyetini kurtarma mücadelesi vermektedir. 1917'de İslam ümmeti ve bizim yıkıldığımız yer Gazze'dir. Tekrar ayağa kalkacağımız yer de Gazze olacaktır. Irkçı emperyalizmin tuzak ve işgallerine karşı İslam birliğinin gerçekleşmesi şarttır. Bölge ülkeleri, adaleti savunanlar, Stratejik Araştırmalar Merkezi ASSAM'ın önerdiği şekilde model asri kavimleri bir yapılanmaya mutlaka gitmelidirler. Orta Doğu Bölgesel İslam Devletleri Federasyonu, ODBİF, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Irak, Katar, Kuveyt, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün, Yemen olmak üzere 12 ülkeden müteşekkil bulunmaktadır. Zafer inananlarındır. Yüce Allah, düşmana karşı zaaf göstermeyin, gevşemeyin, mağlup olduk diye mahzun da olmayın. Eğer siz samimi müminler haline gelirseniz, devamlı galip gelecek ve her zaman her yerden hakim olacaksınız buyurmaktadır. Bu inanç ve kararlılıkla diyoruz ki, Orta Doğu bölgesindeki çatışma ve işgallerin ortadan kaldırılabilmesi için Müslümanların birlik içerisinde olması gerekmektedir. Kıymetli Azirun, değerli Müslümanlar, Orta Doğu bölgesindeki çatışma ve işgallerin iki ana sebebi vardır. İlki siyasi, ikincisi iktisadidir. Siyasi boyutta Yahudilerin arz-ı mevcut hayalini gerçekleştirmeye matuf siyasal Siyonizm, ekonomik boyutta ise bölgenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının Batı'nın refahına kesintisiz olarak can suyu kılınmasıdır. Mübarek ecdadımız Yavuz Sultan Selim Han'dan beri 500 sene farklı din, dil ve mezhepteki insanların bu topraklar üstünde huzur ve barış içerisinde yaşamasını temin etmişti. Ne olduysa Osmanlı'dan sonra oldu. Bölge ateş çemberine çevrildi. Birinci Dünya Savaşı vesilesiyle İngilizler Fransızlar ile gizli anlaşmalar yaparak Osmanlı Devleti'ni parçalara ayırmak istemişti. 1915 yılının Haziran ayında yapılan Sykes-Picot Anlaşması ile Fransızlar Lübnan'da bir Hristiyan devlet, İngilizler ise Filistin'de kendilerine müzahir bir Yahudi devleti kurmayı amaçlamışlardı. İkisinin de ortak gayesi İslam dünyasının kalbinde biri Hristiyan, diğeri ise Yahudi olarak iki çıban başı oluşturmaktı. Fransızlar kısmen muvaffak olurken İngilizler Yahudi sermayesinin de desteğiyle Filistin'de amacına ulaştı. Değerli kardeşlerim, Filistin meselesi 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı harekatıyla dünya gündeminin en önemli başlığına dönüşmüş olsa da mesele yeni değildir. Ta 1917 Balfour Deklarasyonu'na kadar götürülebilir. 1917 öncesinde siyasi, diplomatik, basın, yayın ve ekonomik girişimlere sahne olsa da işgal, soykırım, sürgün bu tarihten sonra başlamıştır. 1948'de Siyonist devletin kurulmasıyla birlikte Filistin işgal ve soykırım ile anılan bir coğrafya haline gelmiştir. Bu tarihten itibaren dünya 1948, 1967, 1973, 1987, 1993, 2004, 2006, 2014 ve en son olarak 7 Ekim 2023'teki savaşlarda Yahudi Nazizmi, siyasal Siyonizmin barbarlığını izlemiştir. Bu çalışmanın, bu takdimin amacı Filistin meselesini, Arap-İsrail savaşlarını, nedenlerini ve sonuçlarını akıllı bir şekilde gerçekçi ve objektif bir tarzda ele almaktır. Muvaffakiyet ancak Allah'tandır. Kıymetli kardeşlerim, Siyonizm insanlık için bir tehdittir. Filistin meselesi ya da Arap-İsrail savaşlarının temel sebebi Siyonizmdir. Siyonizm 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. 19. yüzyıl Avrupa'sının iki belirgin karakteri ırkçılık ve sömürgeciliktir. Siyonizm de bunlardan etkilenmiştir. Siyonizmin bir diğer belirgin özelliği ise
dönemin diğer ideolojileri gibi din dışı bir ideoloji olmasıdır. Siyonizmin fikri öncülüğünü yapan Yahudiler, dini inançları çok zayıf kimselerdi. Hatta çoğu ateistti. Yahudiliği bir inanç birliği olarak değil, bir ırkın ismi olarak kabul ediyorlardı. Yahudilerin Avrupalı milletlerden ayrı bir ırk olduğu, onlarla birlikte yaşamalarının mümkün olmadığı, mutlaka kendilerine has ayrı bir yurt edinmelerinin şart olduğu iddiasıyla ortaya çıktılar. Filistin'i seçmelerinin nedeni ise dini değil, tamamen tarihseldir. Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl 1887 yılındaki bir konuşmasında kuzey sınırlarımız Kapadokya'daki dağlara kadar dayanır. Güneyde de Süveyş kanalına sloganımız David ve Solomon'un Filistin olacaktır demiştir. Bu durumda Fırat Nehri'nin çıktığı Erzurum ve Kapadokya'nın merkezindeki Nevşehir sınır olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizle Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerimizin bir bölümü Siyonistlerin nihai hedefleri arasında bulunmaktadır. Siyonistler Filistin'e gelene kadar Yahudiler ve diğer etnik unsurlar Filistinlilerle birlikte barış ve huzur içerisinde yaşamaktaydılar. Onun içindir ki Siyonist olmayan Yahudiler sadece Batı Şeria ve Gazze şeridinin işgaline karşı çıkmakla kalmamakta, aynı zamanda Filistin'in tamamının işgaline karşı çıkmaktadırlar. Aslında Tevrat'a göre Filistin'in tamamı Filistinlilere geri verilmelidir ve işgal altındaki diğer bölgeler de kanuni sahiplerine geri verilmelidir. Yine Tevrat'a göre Yahudilerin kan dökmeye, başka bir halka zarar vermeye, onları aşağılamaya veya onları yönetmeye izinleri yoktur. Allah bizden bir devletin tesis edilmesi için insan gücü kullanmamamızı, uluslara karşı isyan etmememizi, sadık vatandaşlar olarak kalmamızı, zamandan önce sürgünü terk etmememizi istedi. Bütün unsurlar tarafından toprak bize verilse bile onu kabul etmemize izin yoktur denilmektedir. Kıymetli kardeşlerim, Kudüs hep güçlünün olmuştur. Evvelde de Yahudilerin, bilahare Hristiyanların, en nihayet Müslümanların olmuştur. Şimdi ise Siyonist Hristiyanların desteğinde Yahudilerin kontrolündedir. Dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Kudüs, tarihte hep güçlü olan devletler tarafından fethedilmek istenmiştir. Osmanlı da onlardan birisidir. Kudüs tam 500 yıl Türk Osmanlı İslam medeniyetinin himayesinde barış ve huzur ve esenlik yurdu olmuştur. Yeniden sahip olmak istiyor isek şayet onu hak etmemiz gerekiyor. Değerli kardeşlerim, Birinci Dünya Savaşı vesilesiyle cereyan etmiş olan en önemli savaş Nablus cephesinde Gazze savaşlarıdır. Nablus hezimeti adeta koskocaman bir imparatorluğu sonunu getirmiştir. Kudüs 9 Aralık 1917'de 3. Gazze Savaşı'ndan sonra General Allenby komutasındaki İngilizlerin eline geçti. Kudüs farklı dinlere mensup milletler tarafından 34. defa, dikkat buyurun, 34. defa elde değiştirilmiş oluyor. Bu sebepten ötürü İngiliz Generali Allenby İsrail tarihi açısından önemli bir şahsiyettir. Önemli bir figürdür. Allenby'nin İsrail için ehemmiyetli olmasının altında Kudüs ve Filistin'deki Osmanlı, dolayısıyla Müslüman hakimiyetine son verip Yahudilerin bu topraklara kolaylıkla yerleşip İsrail'i kurabilmelerinin yolunu açması yatmaktadır. Allenby, Suriye-Filistin bölgesinde uyguladığı hücum taktikleriyle Halep'e kadar süren 482 kilometrelik yolu yalnızca 37 günde almıştır. Filistin tamamıyla İngilizlerin kontrolüne geçtikten sonra General Allenby kuzeye doğru hareket edip
Suriye'ye çekilen Türk birliklerini mağlup ederek Halep ve Şam'ın da İngilizlerin kontrolüne girmesini ve Türk ordularının Anadolu sınırlarına sıkıştırılmasını sağlamıştır. Tarihin en ağır mağlubiyetlerinden biri olan 19 Eylül 1918 Megiddo yani Nablus yenilgisinin üç temel nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerden ilki harbin yapıldığı arazinin gerek Kafkas gerekse de Çanakkale cephelerine nazaran İngiliz savaş stratejisine daha müsait olmasıdır. General Allenby ve ordusu kolordu büyüklüğündeki kuvvetleri aldatma ve yığınak yapma amacıyla muharebe alanında geniş bir hareket alanına sahipti. Savaşın kaybedilmesindeki bir başka neden Osmanlı Genelkurmayı'nın Filistin'deki tehlikenin büyüklüğünü ve ehemmiyetini anlamaktan uzak vaziyette olmasıdır. Savaşı kaybettiren üçüncü neden ise İngilizlerin geniş bir sahaya yayılmış Türk birliklerine karşı belirlenecek herhangi bir taarruz merkezine ağırlık vermesi halinde Türk siperlerini kolaylıkla yarabilmesiydi. İngilizlerin bu savaş becerisini geliştirmesinde en büyük pay tabii ki Allenby'ye aittir. Diğer yandan Megiddo, Nablus Muharebesi öncesinde İngiliz resmi askeri tarih yazıcıları Allenby'ye karşı savaşan Türk askerlerini şöyle tanımlamıştır. Türk askerleri açlıklarına, üst başlarının perişan halde olmasına, bitlenmelerine, ızdırap içinde bulunmalarına, umutsuzluklarına ve sayıca azalmalarına rağmen cesaretlerini kaybetmemişlerdir. Dünyadaki hiçbir askerin bu şartlar altında ve bu kadar uzun süreli savaşlar içinde cesaretini yitirmeden dayanması olası değil. General Allenby'nin savaş raporuna göre 19 Eylül 1918'de başlayan İngiliz saldırısı çok gelişmiş, hızlı gelişmiş. 25 Eylül'de Şam'a girilmiştir. 6 gün içerisinde Nablus'tan Şam'a kadar geri çekilen bir Osmanlı ordusundan bahsediyoruz. Osmanlı ordularının başında General Limo Van Sanders ve ordu komutanları çok acele ile cepheyi terk etmişler. Başsız kalan 3 ordu sadece 57 bini esir olmak üzere ağır kayıplar vermiştir. Tarihçilerimizin çok derin bir araştırma yapmak suretiyle Nablus Savaşı'nı, nedenlerini ve sonuçlarını milletimizle paylaşması icap ediyor. Değerli kardeşlerim, İngilizler saldırıya geçmeden önce bir Müslüman Hintli çavuş Türk kıtalarına sığınmış, İngiliz savaş hazırlıklarına haber vermişti. Fakat sığınan askerin aldatmak için gönderildiği zannedilerek gerekli tedbirler alınmamıştır. Türk savaş tarihinde böyle bir bozgun hiç yaşanmamıştır. Komutanlar Adana'ya gelmişler, bozgunun faturasını birbiri üzerine atmışlardır. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi'ne kadar geçen bu kısa süre içinde bütün Orta Doğu'dan ayrılmak zorunda kaldık. Suriye, Ürdün, Filistin ve Arabistan neden çıkmıştı? Savaşın bu derece felaketle sonuçlanmasının sebebi de ulus devlet düşüncesiydi. Bazı komutanlara göre Türk askerinin Arap çöllerinde ne işi vardı? Bir an önce Toroslara çekilip ulus devlet kurulması için çalışmak gerekliydi. Bu hezimet resmi tarih tarafından perdelense de Üstad Necip Fazıl Kısakürek Büyük Doğu Gazetesi'nde Dedektif X ismiyle Armageddon yani Filistin Savaşı ile ilgili olarak ilginç tespitlerde bulunmuştur. İstiklal Savaşı esnasında Nafia vekili olan ve bu savaşta Yıldırım orduları Levazım reisi olan Merzifonlu Miralay Ömer Lütfü Bey'e dayanarak Mustafa Kemal'in iki generale Enver Paşa'nın idaresi orduyu ve vatanı her yerde felakete sürüklüyor. Bu vaziyetten kurtulmak için tek çare İngilizlerle anlaşmaktır. Başka hiçbir çıkar yok kalmamıştır diyerek İngiliz komutan General Allenby ile anlaştığını söylemektedir.
İddia vahimdir. Hem de tarihin örtülmeye ve gizlenmeye çalışılan bir bölümünü açığa çıkarmaktadır. 7. Ordu Komutanı Mustafa Kemal sağında ve solunda bulunan 8. ve 4. Ordu'ya haber vermeden birdenbire Pisan istikametinde geri çekilmiştir. Daha bir yıl önce Kutul Amare'de tarihlerinin en büyük bozgunluğu yaşamış İngiliz ordusu 42 gün gibi kısa süren harekat ile 550 kilometre ilerleyerek Kilis'e kadar geldiler. Önlerinde bir engel olmamasına rağmen Kilis önlerinde durmaları da ilginçtir. Çünkü bu sınıra ulaşır ulaşmaz Mondros Mütarekesi imzalanmış, Filistin, Ürdün, Suriye, Lübnan, Arabistan ve daha nice toprak parçası kaybedilmişti. Türklerin tarihinde bundan daha büyük bir bozgun yaşanmamıştır. Elbette bu bozgunun ardında ihanet olup olmadığı araştırılmalıdır. Resmi tarih belgelerinde Suriye'de yaşanan bozgundan hiç bahsedilmez. Sanki böyle bir olay hiç yaşanmamış gibidir. Bu da kuşkuları arttırmaktadır. Buna mukabil Yahudiler ile Müslümanlar arasında yaşandığı ifade edilen son büyük savaş Armageddon tarih kitaplarında sık sık yer almaktadır. El Megiddo veya Nablus savaşları ki sonuçta çok büyük bir toprak parçası kaybedilmiştir. Mutlaka incelenmeli, başarısızlığa sebep olan komutanlar tarih önünde yargılanmalıdır. Aksi takdirde şanlı bir millet ve şehit ve gazilerimiz hiç de layık olmadıkları bir yenilgiyle anılmak ve onlar tarafından sahiplenilmek durumunda kalınacaktır. İnancımız şudur: İhanetler kesinlikle ama kesinlikle cezasız kalmaz. Birinci Dünya Harbi'ni mütakip, Müslümanlar arasına nifak sokup, düşmanlık sokup, binlerce Müslümanın katline yol açanların çok feci bir şekilde öldürüldüklerini tarih yazmaktadır. Olayı üç cepheden inceleyecek olursak, birincisi Araplardan ihanet edenler. Osmanlı İmparatorluğu paylaşılmaya başlanmıştı. Fransızlar Suriye ile Lübnan'ı istiyordu. Böylece Faysal umduğunu bulamamış, ilk darbe ile Suriye'den uzaklaştırılmış, İngilizler kendisini Irak'a tayin etmişlerdi. Şerif el Hüseyin'i ise bir müddet Hicaz Krallığı'nda oturmuş, fakat kısa bir süre sonra da İngilizler Necef'te bulunan Suud'u onun üzerine göndermiş ve İbn Suud Hicaz Kralı olmuştu. Şerif el Hüseyin canını zorla kurtarmış, sürgün cezası ile Kıbrıs'a gönderilmişti. Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal Berlin'de zehirlenerek öldürülmüştür. Onun yerine geçen oğlu Gazi ise Irak'ta otomobil kazası düzenlenerek suikaste kurban gitmişti. Gazi'nin oğlu yani Faysal'ın torunu 2. Faysal'ın ise Nuri El Said Paşa ile birlikte Irak ihtilalinde nasıl parçalandığına tüm dünya şahit olmuştur. Bu ihtilalde Faysal'ın ailesine mensup herkes, çoluk, çocuk, kadın, erkek, genç, ihtiyar ayırt etmeksizin öldürülmüştür. İkincisi, İttihat ve Terakki'nin ileri gelenlerine gelince maalesef Osmanlı'yı harbe sokan ve binlerce Mehmetçiğin mezarını hazırlayan bu teşekkülün bütün ileri gelenleri peyderpey öldürülmüştür. Misal Cemal Paşa, Talat ve Enver Paşa ile birlikte bir gece Alman denizaltısı ile ilkin Rusya'ya, oradan da Almanya'ya kaçmışlardı. Birkaç yıl gurbette dolaşan bu üç paşadan Talat Paşa Berlin'de bir Ermeni kurşunu ile yere serilirken Cemal Paşa da 1922'de Tiflis'te bir gece yarısı bir başka Ermeni komitacının kurşunu ile can vermiştir. Enver Paşa ile birlikte Rusya'da ve Afganistan'da uzun süre maceralı bir hayat süren Cemal Paşa'nın ölümünü mütakip Enver Paşa da Bolşevik kurşunuyla öldürülmüştür. Üçüncüsü ise
Türkleri arkadan vuran Musevilerdir. Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli istihbarat teşkilatlarından birisi olan NILE istihbarat örgütünün önemli isimlerinden birisi olan kadın ajan Yahudi Sara'nın feci bir şekilde intihar etmiş olduğunu tarih kitapları yazmaktadır. Sara'nın intiharından sonra Kudüs düşmüş ve böylece Sara'nın iki kardeşi Aaron ve Alexi Filistin'e dönmüşlerdi. Aaron Londra'ya yapılacak olan bir konferansa Musevilerin temsilcisi olarak giderken uçak düşmüş ve parçalanarak ölmüştür. Alexi, Filistin'e gelen Musevi göçmenlerinden bir grubu uzakta demirlenmiş olan bir vapurdan Hayfa sahiline motorla getirirken motor fırtınaya yakalanarak batmış ve 65 kişiyle birlikte kendisi de ölmüştür. Sara'nın annesi de Cemal Paşa tarafından Filistin'deki Musevilerin tahliyesi sırasında kendisini trenden atarak intihar etmiştir. İngiliz casusu Lawrence ise motosiklet kazasında feci şekilde beyni parçalanarak can vermiştir. Kıymetli kardeşlerim, sonuç olarak 1917 yılında Kudüs İngilizlerin hakimiyetine geçti. 1948 yılında da İsrail terör devleti kuruldu. Aradan geçen zamanda Yahudiler o bölgeye gökten indirilmediler. Öncelikli olarak Yahudiler arazileri rızayla ya da baskı ile toprak satın alarak oraya yerleştiler. Arapların Osmanlı'ya karşı kışkırtılmaları gerçeğini de unutmayalım. Ve arkasından gelen ihanetler sonucunda o gün bugündür bölge gün yüzü görmemekte. Kıymetli kardeşlerim, İsrail'in kurulması ve sonrasında yaşanan Arap-İsrail savaşlarına bakacak olursak göreceğimiz manzara şudur. Arap-İsrail savaşlarının ana sebebi Siyonizm ve İsrail'in kuruluşudur. İsrail'in kuruluşu 19. yüzyılın sonlarından itibaren ortaya çıkan Siyonist hareketin etkisine dayanmaktadır. Balfour Deklarasyonu'nun 1917 açıklanması ve İngiliz hükümeti tarafından desteklenmesi, Birinci Dünya Savaşı sonrası Britanya mandası dönemi yani 1920 ve 1948 dönemleri ve Birleşmiş Milletler'in 1947'de Filistin'i Taksim kararı gibi kilit dönemler İsrail'in kuruluş sürecinde önemli rol oynamıştır. Ayrıca İkinci Dünya Savaşı ve Holocaust'un Yahudi topluluğu üzerinde bıraktığı derin etkiler dünya genelinde Yahudi yerleşimler ve bağımsız bir devlet kurma isteğine ivme kazandırmıştır. 14 Mayıs 1948'de David Ben-Gurion liderliğindeki Siyonist liderlerin bağımsızlık ilanıyla İsrail Devleti'nin kuruluşu resmiyet kazanmıştır. Ancak bu karar bölgedeki Arap ülkeleri arasında büyük bir direnişle karşılanmış ve bölgesel çatışmaların temelini oluşturmuştur. Orta Doğu'nun karmaşık tarihinde İsrail'in kuruluşu ve Filistin topraklarındaki etkisi İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan bir çatışmanın ürünüdür. Yahudi nüfusunun toprak talepleriyle Filistin'de yaşayan Arap nüfusu arasındaki gerilim 1947'de Birleşmiş Milletler tarafından önerilen Taksim planı ile bir nebze olsun hafifletilmeye çalışılmış. Ancak bu öneri yeni sorunlara gebe bir sürecin başlangıcını da oluşturmuştur. Filistin toprakları tarih boyunca farklı kültürleri, dini grupları ve etnik kökenleri barındırmıştır. Ancak İkinci Dünya Savaşı sonrasında yükselen Siyonist hareket özellikle Filistin toprakları üzerinde bir Yahudi devleti kurma hedefini güderek bölgedeki dengeleri değiştirmiştir. Bu durum vatansız Yahudileri vatan sahibi yaparken Filistinlilerin topraklarından edilmesinin ve bölgedeki çatışmaların temelini oluşturmuştur. Bu bağlamda İsrail'in kuruluşu ve Filistin topraklarındaki etkisi günümüzde hala devam eden bir çatışma olarak karşımıza çıkmaktadır. İsrail'in kuruluşunun ardından 1948
1967 ve 1973 yıllarındaki Arap-İsrail savaşları Filistin tarihindeki kritik dönemlerdir. Bu tarihler Filistin sorununun derinleşmesine neden olmuştur. Bu savaşlar sadece Filistin topraklarını değil, aynı zamanda bölgedeki genel siyasi ve toplumsal dinamikleri de şekillendirmiştir. İlk olarak 1948 Arap-İsrail Savaşı veya Nakba, büyük felaket, Filistinliler için trajedik bir aşamayı işaret etmektedir. Binlerce Filistinli mülteci olmuş, topraklarından sürülmüştür. Bu olay Filistin toprakları üzerinde kalıcı izler bırakmıştır. Ardından 1967 Altı Gün Savaşı, İsrail'in Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze şeridini ele geçirmesiyle sonuçlanmıştır. Böylece Filistin toprakları daha da bölünerek mülteci sorunu katlanarak büyümüştür. 1973 Yom Kippur Savaşı ise bölgedeki siyasi dengeyi değiştirmesine rağmen Filistin sorununu çözme noktasında belirgin bir ilerleme sağlamamıştır. Bu çatışmaların etkileri sadece toprak kayıplarıyla sınırlı kalmayıp Filistinlilerin kimlikleri, yaşamları ve ulusal hedefleri üzerinde de derin izler, etkiler bırakmıştır. İsrail, Orta Doğu'ya sadece ve sadece çatışma amacı getirmiştir. Siyonizmin çıkış noktası Yahudi dini değil, 19. yüzyıldan miras kalma, ırkçı, sömürgeci ve sosyal darwinist ideolojidir. İnsanlar arasında daimi bir çatışma olması gerektiğini savunan, güçlüler kazanır, zayıflar yok olur felsefesini empoze eden sosyal darwinizm, Alman milletini Nazizme sürüklediği gibi Yahudileri de Siyonizme sürüklemiştir. 1948'de Filistin yurdunda İsrail devletinin kurulması ile sonuçlandı. Bu bütün düşünce yapısı 1948 yılında Filistin yurdunda İsrail terör devletinin kurulması ile sonuçlandı. Orta Doğu'daki Arap ülkelerinin tamamı Siyonist İsrail'e cephe aldı. Arap-İsrail Savaşı'nın bir tarafında İsrail, arkasında Amerika, İngiltere ve diğer batılı güçler, diğer tarafı ise Orta Doğu'da bulunan Arap ülkeleri. Yani Arap Birliği yer aldı. Bölgesel çatışmalar şeklinde başlayan ihtilaflar yıllar içinde geniş çaplı bölgesel Arap-İsrail Savaşı'na dönüşmüştür. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Filistin topraklarında İngiliz mandası yönetimi altında yaşanan gerginlikler şiddetli çatışmalara evrilmiştir. Bu süreçte bölgenin demografik yapısı planlı bir şekilde Yahudi göçleriyle değiştirilmeye başlanmıştır. İngilizler bölgeden çekilme planları yaparken 29 Aralık 1947 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin'in geleceğini belirleyen bir karar almıştır. Bu karar Manda yönetiminin sona erdirilmesini, bağımsız Arap ve İsrail devletlerinin kurulmasını ve Kudüs'e uluslararası statü verilmesini içermekteydi. Ancak 181 sayılı bu karar Filistin topraklarının %56'sının Yahudilere ayrılmasını önerdiği için Araplar tarafından şiddetle eleştirilmiştir. Bu kararın ardından Herzl liderliğindeki Siyonist hareketin etkisiyle şekillenen ve Balfour Deklarasyonu aracılığıyla hızla Filistin topraklarında yerleşim alanları oluşturan İsrail, bölgenin asıl sahipleri olan Filistinlilerle arasında bir çatışma ortamının oluşmasına sebep olmuştur. Filistin'de bağımsızlık ilan eden İsrail, Filistin ve Arap toplumunun karşı çıkmasına aldırış etmeden işgal yöntemleriyle elde ettikleri toprakları hızla genişletmiştir. Uluslararası hukuku ayaklar altına alırcasına, uluslararası hukuka aykırı olan işgal eylemleri, Arap-İsrail savaşlarını patlak vermesiyle birlikte Filistin sorunun ortaya çıkmasına yol açmıştır. 1948 yılındaki Arap-İsrail Savaşı esnasında Arap ülkelerindeki Yahudilerin durumları da oldukça kötüye gitmiştir. Aralık 1947'de Arap dünyasında büyük Yahudi karşıtı ayaklanmalar meydana gelmiştir. Yahudi toplumlarına Suriye ve Aden gibi Arap şehirlerinde saldırılar gerçekleştirilmiştir.
ve statüleri kötüleştirildi. Uzun senelerdir yaşadıkları İslam ülkelerinden söküldü. Arap-İsrail Savaşı'nın politik mültecileri haline geldi. Libya'da vatandaşlıkları ellerinden alındı ve Irak'tan mal varlıklarına el konuldu. 1956 yılında Mısır, Yahudi nüfusunun büyük bir kısmını ülkeden kovdu. Cezayir ise egemenliğini 1962 yılında ilan etmesiyle birlikte Yahudilerin vatandaşlıklarını ellerinden aldı. Yahudilerin büyük bir kısmı göçe zorlandı. Ama bir kısmı da ideolojik sebeplerle göç etti. İsrail, savaş sonunda savaştığı her Arap ülkesiyle ayrı ayrı ateşkes anlaşmaları imzaladı. Savaşa girmiş olan Ürdün, Batı Şeria'ya, Mısır'da Gazze şeridine asker yedi. Kudüs'ün kontrolü ise batıda İsrail, doğuda Ürdün arasında bölündü. Gazze ise Mısır'ın oldu. 1948 Savaşı sonrasında savaşa katılan Arap ülkelerinde siyasi rejim değişikliğine varan karışıklıklar yaşandı. En önemli değişiklik Mısır'da gerçekleşti. Mısır'da Kral Faruk'un bir darbeyle tahttan indirilerek yerine General Necip getirildi. Savaştan en karlı çıkan taraf hep İsrail oldu. 1914'te 85 bin, 1943'te 539 bin, 1946'da 608 bin, 1947'de 650 bin olan Filistin'deki Yahudi nüfusunun savaş sonrası anlaşmaların imzalandığı 1949 yılında 800 bine yaklaştığı görülmektedir. Ürdün'de İsrail'den sonra en çok toprak kazanan ülke oldu. 1948 yılından bu yana İsrail işgallerle sürekli topraklarını genişletmiştir. 1967 yılında Mısır'a bağlı Gazze'yi ve Sinay Yarımadası'nı işgal etmiştir. 1979 yılında yapılan İsrail-Mısır Barış Anlaşması'yla Sinay Yarımadası Mısır'a geri verildi. 1967 yılında Ürdün'e bağlı Batı Şeria'yı işgal ve Doğu Kudüs'ü tek taraflı ilhak etti. 1967 yılında Suriye'ye bağlı Golan Tepelerini işgal etmiştir. 1981 yılında da bu tepeleri tek taraflı olarak ilhak etmiştir. Siyonist terör devleti her işgal sonrasında gerçekleşen ilhaklarla arz-ı mevcut hayalini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Maalesef ki ne İslam ülkeleri ne de Birleşmiş Milletler sistemi bu duruma mani olamamaktadır. Orta Doğu'da özbeöz İslam yurtlarında Siyonistler tarafından uygulanan düğüm stratejisiyle etrafındaki ülkeleri kendine karşı koyamaz duruma sokarak bertaraf etmiştir. Lübnan İç Savaşı, devletin bozulması ve milislerin mezhepsel hatlar boyunca birleşmesiyle karakterize edilen bir iç çatışmayı sürüklendi. 1975-90 tarihleri arasında bu çatışma sonrasında devlet otoritesi yıkılmış, tek silahlı güç olarak Hizbullah hayatta bırakılmıştır. Değerli kardeşlerim, İsrail'in yerleşimci toprak hırsızlığı politikasını bugünlerde bilmeyenimiz yoktur. Kıymetli Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan Beyefendi buna toprak hırsızlığı demişti, hatırlarsanız. Peki bu toprak hırsızlığı politikası nasıl yürütülüyor? Ona bakacak olursak, İsrail'in Filistin coğrafyasını ele geçirme hedefi özellikle 1900'lerin başlarına kadar ulaşılması gereken büyük bir hedef olarak belirlenmiş ve malum olduğu üzere 1948'de başlayan Arap-İsrail savaşları ile birlikte ciddi bir boyut kazanmıştır. Bu hedefe ulaşmak adına Yahudi toplumu ekonomik olarak güçlenmek için uzun yıllar süren hazırlık ve çalışma yürütmüş, küresel çapta etkili ilişkiler kurmuş ve güçlü devletlerin desteğini almıştır. Günümüzde Yahudi toplumu işgal ettiği yerleri koruma ve Büyük İsrail ideali doğrultusunda her türlü engeli aşma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. İsrail'in yerleşimci politikası Filistin açısından derin etkilere sahip olan bir trajedi olarak değerlendirilebilir. Bu süreç Filistin halkının topraklarından ayrılması ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde
Yahudi yerleşimlerinin genişlemesiyle sonuçlanmaktadır. Filistin halkı özgürlük, adalet ve kendi devletlerini kurma hakkı için mücadele ederken İsrail hukuk tanımaz bir şekilde kanlı eylemlerine devam etmektedir. İsrail'in adım adım işgal ettiği Filistin toprakları slaytta yer alan karşılaştırmalı haritalarda daha net bir şekilde görülmektedir. 1948 Savaşı'nın Filistinler üzerindeki etkisi, Filistin coğrafyasını, demografisini ve kimliğini kökten değiştiren bir depreme benzetilmektedir. 1948 Savaşı'nın ardından ve 1949'da imzalanan ateşkes anlaşmalarıyla birlikte Filistinliler vatanlarını kaybetmiştir. İsrail tarafından işgal edilen toprakların büyük bir kısmı 1947 Birleşmiş Milletler Bölüşüm planında önerilen Arap devletinin yaklaşık yarısını içermekteydi. Savaşın sonunda İsrail'in işgal ettiği alanların oranı %78'e ulaşmıştır. Geriye kalan olanlardan Batı Şeria Ürdün'ün kontrolüne geçerken Gazze şeridi ise Mısır'da kalmıştır. Bu durum işgalin genişlemesi ve adeta Filistin'in haritalardan silinmeye başladığının göstergesi olmuştur. Aslında savaşın başlaması Filistinler için felaketlerin boyut ve safhasının değiştiği bir dönem olmuştur. 14 Mayıs 1948'de Filistin toprakları üzerinde işgalci terör devleti İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesiyle katliamlar ve hukuk dışı eylemler daha da şiddetlenmiştir. Canları, malları, vatanları, hakları, toprakları ellerinden alınan Filistinler 15 Mayıs 1948 tarihini bu bakımdan Nakba, büyük felaket olarak adlandırmaktadırlar. Filistinlerin maruz kaldığı her türlü olumsuzluk uluslararası alanda tanınmış bir devletin kurumsal kimliği altında ve devlet kontrolünde sivil halka yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten sonra çatışmalar devletsiz Yahudilerin Filistin'e göç etmesiyle sınırlı kalmaktan çıkmış, yerine İsrail'in işgal eylemleri ve Filistinlere yönelik şiddet uygulamaları gibi yeni boyutlara evrilmiştir. Büyük felaket olarak adlandırılan Nakba, yüz binlerce Filistinli'nin göç etmek zorunda kalmasıyla sonuçlanmıştır. Böylece İsrail'in yerleşimci politikası 1948 sonrasında hızla gelişerek Filistin topraklarına yayılmıştır. İşgal ve abluk altında yaşayan milyonlarca Filistinli mülteci duruma düşmüştür. Su kaynaklarına erişim sıkıntısı, ekonomik zorluklar ve sosyal ayrımcılık gibi etkiler de bu sürecin kaçınılmaz sonuçları arasında yer almaktadır. İsrail'in yerleşimci politikası nedeniyle Filistinliler topraklarını ve hayatlarını kaybetmiş, tarım alanlarına ve su kaynaklarına erişimde sınırlamalarla karşılaşmış, ekonomik açıdan olumsuz etkilenmiş ve mülteci sorunu ile baş başa kalmışlardır. Ayrıca Yahudi nüfusunun artırılarak demografik bir üstünlüğün gerçekleştirilmesi de amaçlanmıştır. Bu üstünlüğün sağlandığı bölgeler İsrail'e entegre edilerek kalıcı bir sınır hattı oluşturulması yerleşimci politikalarının temel amacıdır. Yerleşimci politikaları kapsamında sürekli yeni yerleşim birimleri kurmaktan vazgeçmeyen İsrail, işgal süreci boyunca uluslararası hukuka aykırı eylemlerden de geriye kalmamıştır. Filistin'in toprak bütünlüğünü bozmak ve işgal altındaki bölgeleri bir tür İsrailleştirmek için Yahudileri bu yerleşim birimlerine sevk etmektedir. İsrail'in yerleşimci politikasının Filistin üzerindeki etkilerini en ağır yaşayan bölgelerden biri de Gazze şerididir. İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında yerleşim birimleri inşa ederek bölgede yaşayan Filistinliler üzerinde baskı kurmakta ve böylece onları zorla göç ettirmeye hedeflemektedir. Ayrıca Yahudi nüfusunun arttırılarak demografik bir üstünlüğün gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki İsrail'in
yerleşimci politikası kapsamında inşa ettiği yerleşim birimlerinin tamamı ve buralara Yahudi yerleşimcileri nakl etmesi uluslararası hukuka aykırı eylemlerdir. Bu konuda bir örnek olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni oluşturan Roma Statüsü'nün işgal eden devletin kendi sivil halkının bir bölümünü işgal ettiği topraklara doğrudan veya dolaylı olarak nakletmesi veya işgal edilen topraklardaki halkın tamamının veya bir kısmının devlet sınırları içinde veya dışında sürülmesi veya naklinin soruşturma ve kovuşturmasını mahkemenin yetkisinde bir savaş suçu olarak kabul etmesi gösterilebilir. Benzer şekilde çeşitli bağımsız kuruluşlar ile BM'ye bağlı araştırma komisyonları tarafından hazırlanan raporlarda da İsrail'in eylemlerinin savaş hukukunu yok saydığını göstermektedir. Ayrıca uluslararası hukuka aykırı olarak yürütülen yerleşimci politikaları ve bu kavramın kullanımı İsrail'in hukuk dışı uygulamalarına kılıf geçirme anlayışını ortaya koymuştur. Dolayısıyla yerleşimci politikasının bir işgal politikası olduğu açıkça görülmektedir. Nitekim daha evvel de ifade ettiğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın bu durumu 2023 tarihinde yapmış olduğu bir konuşmada şöyle tespit ettiğini görmekteyiz. Savaşın başta Lübnan, Mısır ve Ürdün olmak üzere bölge ülkelerinin istikrarsızlaştırılmasına yol açacak bir şekilde gelişmesine de engel olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yani bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan buradan tarihi bir barış üretmenin mümkün olduğuna inanmakta ve bunun için gerekli çalışmaları yapmakta. 1967 sınırlarına dayalı iki devletli Kudüs'ün başkenti olduğu bir Filistin devletinin kurulması konusunda artık uluslararası toplumun ciddi bir adım atması zamanı gelmiştir. Yani uzun yıllardır hegemonik güçlerin elinde bulunan medya gücüyle oluşturdukları algıyla problemin gerçek tabiatını unutturdukları hem kendilerine hem dünyanın kendi geri kalanına büyük bir yalan söylediklerini ve bu yalanı da kurumsallaştırdıklarını görmekteyiz. Artık buna bir son verme zamanı geldi. Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz. İşgal etmekle kalmayıp evine el koyuyorsunuz, yıkıyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, sonra bir başkasını getirip oraya koyuyorsunuz ve buna da bir terim buluyorsunuz, yerleşimci diyorsunuz. Yani bunun adı hırsızlıktır. Mescid-i Aksa ile ilgili hassasiyetlere uluslararası toplumun çok yüksek düzeyde dikkat etmesi lazım. Yabancıların, sivillerin ve çocukların bırakılması konusundaki çabalarımız devam etmekte. Sonuç olarak Osmanlı hakimiyetinden sonra Kudüs ve diğer Filistin topraklarında nüfus, ekonomi ve kültürel bakımdan pek çok değişiklikler yaşanmıştır. Her şeyden önce Yahudi nüfusu Arap nüfusunu geçmiş ve ekonomik olarak Araplar Amerika ve Avrupa'dan gelen desteklerle Yahudiler ancak kendi imkanlarıyla mücadele edebilir, Yahudilerle ancak kendi imkanlarıyla mücadele edebilir duruma getirmiştir. Böylece Araplar ile Yahudiler arasındaki dengeler değişmiş ve daha da kötüsü Araplar aleyhine bozulmuştur. Baş gösteren problemlerin içinden çıkamayan İngiltere 1947'de Birleşmiş Milletler'e Filistin'i paylaşma planını sunmuş ve Kudüs'e milletler arası bir statü verilmesi teklifinde bulunmuştur. Bir yıl sonra 1948 Arap-İsrail Savaşı'nda Kudüs'ün batısı İsrail tarafından işgal edilmiştir. Ürdün ise Eskişehir olarak bilinen Doğu Kudüs'te hakimiyetini devam ettirmiştir. Böylece Kudüs, Batı ve Doğu olmak üzere ikiye bölünmüştür. İsrail, Ocak 1950'de Birleşmiş Milletler kararlarını içe sayarak Batı Kudüs'ü başkent ilan ederek resmi kurumlarını ve hükümet binalarını Kudüs'e taşımıştı. 1967 Arap-İsrail Savaşı sırasında Kudüs'ün tamamını işgal eden İsrail, günümüze kadar her türlü aşırı güç kullanmaktan çekinmeyerek şehri Yahudileştirme çalışmalarına devam etmektedir. Birleşmiş Milletler'in pek çok uyarıları ve kınamalarını kulak ardı eden İsrail, Kudüs ve diğer Filistin topraklarında bu siyasetini sürdürmektedir. Bütün bu zulümler
Batı'nın sınırsız ve koşulsuz desteği sonucunda gerçekleşmiştir. Çünkü ABD ve AB Yahudi Nazizmi, siyasal Siyonizmi hegemonyasına teslim olmuşlar. Orta Doğu ve Filistin'de izlenen politikaları tamamıyla İsrail'in genişlemesine hizmet etmektedir. ABD Başkanı Donald Trump 6 Aralık 2017 tarihinde yaptığı açıklamada Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma vakti gelmiştir. Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma talimatı veriyorum diyerek Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu ilan etmiştir. Bu söylemini 14.5.2018 tarihinde yürürlüğe koyan Amerika, Büyükelçiliğini kanlı bir şekilde Tel Aviv'den Kudüs'e nakletmiştir. Eli kanlı İsrail askerleri 59 Müslüman Filistinliyi şehit etmiş, 2000'den fazlası da yaralanmıştır. Gazze'deki savaş, İsrail ve Filistin topraklarında ve bölge genelinde muhtemel kitlesel şiddetin ve şiddetli savaşların sadece başlangıcıdır. Küresel bir etkiye dönüşme potansiyeline sahiptir. Küresel sistem, Yahudi Nazizmi, siyasal Siyonizmden yanadır. İkinci İntifada 2000 ile 2005. Oslo barış süreci İsrail tahakkümüne son vermemiştir. Başta ABD olmak üzere uluslararası toplum bu gerçeği müzakereleri destekleyerek değil, Filistinlilerin bölünmüşlüğü ve İsrail şiddetine dayalı statükoyu pekiştirerek karşılık vermiştir. Bu durum Filistin halkı için kabul edilemezdir. Görünürde siyasi bir çerçeve yokken ve işgal altındaki topraklarda öfke artarken yaşam koşulları kötüleşerek 7 Ekim 2023'e kadar geldi. Önerileriniz nedir peki? Önerilerimiz şunlardır arkadaşlar. Bir kere şunu net bir şekilde ifade etmeliyiz ki ırkçı emperyalizme karşı İslam birliği olmazsa olmazdır. İslam coğrafyası jeostratejik açıdan belalı bir coğrafyadır. O yüzden şarjör dolu parmağı hep tetikte tutmak gerek. Bereketli Hilal ve civarındaki coğrafyada akan kan, dökülen gözyaşının baş aktörü Siyonist İsrail'dir. Artık uyanma ve birlik olma vaktidir. İsrail'e bu kadar rahat yeter. Soğuk Savaş'ın sona erdiği 1990 yılından sonra Siyonizmin emrindeki ABD ve POTUS, George Walker Bush tarafından Haçlı seferleri başlatılarak Irak, arkasından 2001'de Afganistan işgal edilmiştir. Fakat bu işgaller hem maddi hem de askeri kayıplara neden olduğu için Batı kamuoyunda itirazlara neden olmuştur. Ünlü teorisyen Graham Fuller, ki bu şahıs American Rand Corporation düşünce kuruluşunun daimi politik temsilcisidir, danışmanıdır. ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın Milli Haber Alma Konseyi eski başkan yardımcısıdır. Onun tarafından ileri sürülen medeniyet içi çatışma tezi, İslam dünyasındaki iki fay hattı olan milliyetçilik ve mezhepçilik üzerinden hayata geçirilmiştir. Bizzat Batı'nın kurup finanse ettiği terör örgütleri İslam coğrafyasında yeni işgal vasıtaları olarak kullanılmıştır. 2011'de Batı'nın Arap Baharı, bizimse Arap çilesi dediğimiz olayların başlaması sonucunda Kuzey Afrika çalkantıya girmiş, Batı'ya karşı en sert tavrı sergileyen Libya ve Kaddafi'ye ağır bir bedel ödetilmiştir. Libya işgale uğramış, Kaddafi linç edilmiştir. Suriye ise iç savaşa sürüklenmiştir. Ülkemizdeki senaryo ise 15 Temmuz'da asil milletimiz ve güçlü siyasi irade tarafından bertaraf edilmiştir. Bu etirede Batı İslam dünyasına dikkat buyurun imparatorluklarla saldırırken Batı İslam dünyasına imparatorluklarla saldırırken İslam ülkeleri Irak, Libya, Suriye, Afganistan örneğinde olduğu gibi münferit savunma yapmışlar. Ağır mağlubiyetlerle sonuçlanan işgaller ve parçalanmalar yaşanmıştır. Kaynaklarımız ırkçı emperyalizm tarafından sömürülmektedir. Dolayısıyla İslam dünyası sahip olduğu jeopolitik değer, yeraltı ve yerüstü kaynaklar bakımından hasta Batı'nın açık tehdidi altındadır. Batı'nın medeniyetler çatışması üzerinden başlattığı medeniyet içi çatışma ile ikame ve idame ettirdiği işgalleri durdurmanın bir tek yolu vardır.
O da İslam dünyasının bir medeniyet işi ittifakı kurup idame ettirmesidir. Yaşananlar bir tesadüf değil, planlıdır. Yüzyıllardan beridir adım adım elde edilmiş bir sonuçtur. Bugün yaşananlar hiç kuşkusuz dünyayı bir Yahudi hapishanesine çeviren Yahudi nazizmi, siyasal Siyonizm, jeopolitik felsefesinin bir sonucudur. Bu zulüm düzeniyle mücadele etmek bütün Müslümanların vazifesidir. İslam Birliği fikrinin temeli, İslam'ın temel faraziyelerinden biri olan Müslümanlar ancak kardeştir emridir. İslam'ın önerdiği toplum modeli ümmet olmaktır. Emperyalizmin tuzaklarından ve sömürüden kurtuluş reçetesidir. Küresel sistemin, ırkçı emperyalizmin ve G7'lerin karşısına adil, herkesin müreffeh olduğu bir dünya nizamının konmasıdır. İslam Birliği fikri, İslam dünyasının Batılılar karşısına düştüğü zafiyet, acziyet ve aşağılık kompleksinden kurtuluş ve diriliş yolunun arayışıdır. Bu itibarla İslam Birliği ve diğer ifadeyle İttihat-ı İslam teklifi bir yönüyle mevcut düzene bir alternatif, diğer yönüyle de tepkiseldir. Batı karşısında Müslümanların durumlarını düzeltmeyi ıslahı gaye edilmektedir. Mutlaka gerçekleştirilmelidir. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki sorunların çözümü için önerimiz şudur. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri bölgesel federasyonu kurularak güç birliği tesis edilmelidir. Bunun için anti-Siyonist Yahudilerle işbirliği yapılmalıdır. Lübnan Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Profesörü Sevsen Ebdah, İsrail ve Siyonizm Yahudiler için bir tehlikedir. Siyonizm, devletin sistematik yalanına dayanan tamamen iğrenç bir apartheid rejimine yol açtı ve hali hazırda İsrail'in ve Yahudi halkının aleyhine dönüyor. Bir Yahudi olarak İsrail'in artık benim hayatımı tehlikeye attığına inanıyorum. Çünkü bana karşı nefreti körüklüyor ve dünya çapında antisemitizm ateşini harlıyor. Bu sözler Rani Braunman'a aittir. Yahudiler arasında Siyonist aileden gelen fakat Filistinlilerin yaşadığı acılar nedeniyle vicdanı sarsılan ve birdenbire inandığı her şeyin aldatıcı hikayeler olduğunu düşünen insanlar da vardır Yahudi toplumu içinde. Siyonizm Yahudiler tarafından da bir tehdit ve tehlike olarak görünmekte ve sorgulanmaktadır. Bu nedenle Siyonizmle mücadelede anti-Siyonist Yahudilerle mutlaka işbirliği yapılmalıdır. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden insanlık suçları mevcut dünya düzeni tarafından olmasa da insanlık ve vicdanı tarafından çoktan mahkum edilmiştir. Bununla birlikte Siyonist vahşet dünyanın her yerinde hükümetlerin Gazze siyasetini sorgulamaya neden olurken Yahudilere karşı bir de nefret tufanına dönüşmüştür. Bu tufandan korkan Yahudiler geleceklerinden endişe etmektedir. Siyonistlere karşı yürütülmesi gereken stratejilerden bir tanesi de düğüm stratejisidir. Yukarıda izah edildiği üzere düğüm stratejisi milletlerin sosyal, ekonomik, politik ve askeri güçleriyle birbirleriyle bağımlılık içindedir. Kısaca milli güç unsurları birbirleriyle bağımlılık içerisindedir. Bunlardan herhangi bir üzerine yapılacak taarruz diğerlerini de belirli oranlarda etkileyecektir. Dolayısıyla taarruz edilmesi halinde toplumda en fazla etki oluşturacak, toplumun çözülmesini sağlayacak, otoriteyi sarsacak kilit düğüm noktaları tespit edilmelidir. Tespit edilen kilit düğüm noktalarında etki oluşturmak için her zaman fiziksel tahribata da ihtiyaç olmayabilir. Örneğin sosyal karmaşaya sebep olmak veya ekonomiyi sarsmak suretiyle moral gücü kırılabilir, kimseyi öldürmeye gerek kalmadan başarı elde edilebilir. Bu yöntem günümüz muharebe alanlarında düğüm analizi olarak kullanılmaktadır. Kritik milli güç unsurları tespit edilip oradan indirilecek darbeyle kesin sonuç alınabilir. İsrail'e karşı takip edilmesi gereken, emperyalizme karşı takip edilmesi gereken diğer bir taktik, stratejik
adım ise şudur. İsrail'in siyasi, sosyolojik ve demografik düğüm noktalar bulunmaktadır. 2019'da İsrail'de bir erken seçim oldu. 29 parti seçime katıldı. 9 parti 3,25'lik seçim barajını aştı. İlginçtir. İkinci sırada olmasına rağmen faşist ve katil Netanyahu'ya hükümeti kurma görevi verildi. 8,5 milyon nüfuslu İsrail'de bu kadar siyasi parti olması çok ama çok ilginç bir durumdur. Tabii ki bunun İsrail'in sosyolojisiyle doğrudan ilgisi vardır. Bugün İsrail'de ciddi bir Arap nüfus var ve bu nüfusun artış oranı %3,5 iken Yahudi nüfusunun artış oranı %1,4 civarındadır. Yahudi olarak kabul edilmeyen, itilmiş kakılmış Afrika kökenli Museviler de mevcut. Ayrıca İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında Filistin'e taşınan Avrupa ve ABD göçmeni Yahudiler de mevcuttur. Bu manzara radikallerin yanında liberal, sosyalist ve başka ideolojiye sahip seçmen kitlesi olduğunu gösteriyor. Bu durum İsrail'in yumuşak karnıdır. İsrail'de karıştırılacak, çomak sokulacak fikir, fraksiyon, ayrılıklar aslında ciddi bir ekseriyet ve hassasiyet oluşturmaktadır. Fakat biz Müslümanlar bu hassasiyetten yararlanmaktan çok uzağız. İçimizdeki İsrail ve Yahudi muhipleriyle uğraşmaktan hakiki hasmımıza yönelemiyoruz. Bir türlü o hasımla mücadele edemiyoruz. O değil, biz iç çatışma yaşıyoruz. İsrail konfor içinde keyif çatarken ve adım adım yeni işgallerle topraklarını genişletirken etrafındaki 500 milyonluk Müslüman coğrafyaya yıkım yaşıyor. Bu kabul edilemez. Değerli kardeşlerim, İsrail'e gerçekleştirilen bir diğer seçim ise 1 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen ve 25. Knesset'in 120 yeni üyesini belirlemiş olan seçimlerdir. Seçimin normalde 2026'da yapılması beklenirken 2018-2022 İsrail siyasi krizi sebebiyle erken alınmıştır. Bu seçime geçen seçimin birçok katı kadar siyasi partinin katılması İsrail'deki siyasi istikrarsızlığı ve sosyolojik karışıklığı göstermektedir. Görüldüğü gibi İsrail'in siyaset ve sosyolojisi darmadağınıktır. Bu dağınıklık İsrail'de büyük kaos ve kargaşaya zemin oluşturabilir. Filistin nasıl kurtulacak sorusunun cevabını yıllar öncesinde kurucu Genel Başkanımız merhum Adnan Tanrıverdi Paşa'mız 2009 yılında ifade etmişti. Merhum Paşa'mız bir mülakatında Filistin halkı İslam'ın Gazze'deki ordusu olduğunu ispat etmiştir. Milleti Müslüman olan devletler ya Filistin'i kendi silahlı kuvvetleriyle korumalıdırlar ya da Filistin için İsrail ile baş edilebilecek modern bir silahlı kuvvet oluşturmalıdırlar. Sözü hayata geçirilmiş olsaydı şayet bugün Gazze bir mezarlık haline gelmezdi. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Siyonistler ve onların destekçileri tarafından yakılan ateşin ana gayesi Büyük İsrail hezeyanıdır. Buna karşı alınacak önlem Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri milli sınırları değişmeden siyasi, askeri, iktisadi, savunma, sanayi, dış politika alanlarında Aslan'ın önermiş olduğu Afrika Mihveri İslam Birliği Konfederasyonu altında iki ayrı bölgesel federasyonun kurulmasıdır. Değerli kardeşlerim, İsrail'e karşı yürütülmesi gereken stratejilerden birisi de Lübnan, Suriye ve Irak'ta İhdiş edilmiş olan otoritenin oluşturduğu boşluk Türkiye tarafından doldurulabilir. Türkiye bölgedeki etkisini artırarak Siyonizmin önünü kesebilir. ABD ile stratejik ortaklık çoktan bitmiş durumdadır. Artık kendi stratejilerimizi üretme zamanı gelmiştir. PKK'nın ABD tarafından ve onun arkasındaki Siyonist unsurlar tarafından kurulması ve bize karşı palazlandırılması, Irak'tan sonra Suriye'de tezgahlanan kirli oyun, Fırat Kalkanı, İdlib, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı ile bu oyunu bozmamız, ABD'nin bize bakış açısını anlamamıza yardımcı olmuştur.
ABD 2017 Kasım'ında ulusal güvenlik stratejisini açıkladı. Buna göre Rusya ve Çin ABD değerlerine sömürüye meydan okuyan rakipler iken Mısır ve Arabistan dost ve müttefik, ki bana göre bu köle demektir, belirlenmişlerdir. Bu belgede Türkiye ne dost ne de müttefik olarak yer almıştır. Bu şu anlama geliyor: milletimiz ve devletimiz stratejik kölelikten azat olmuştur. Bu sayede Türkiye ileri hedeflere yönelebilecektir. Esasen bir şey ya aynıyla ya da sonuçlar itibariyle de hayırlıdır. Siyonizmin jandarması ABD biriyle gerçekleştirilmeye çalışılan bölgesel işgal hareketinde Türkiye'nin Suriye'de bir terörist tank kurulmasına engel olmak için gerçekleştirdiği askeri harekatlar büyük İsrail hezeyanını büyük ölçüde büyük kabusa çevirmiştir. 26 Ağustos 2016 Fırat Kalkanı Harekatı Türkiye için bir milattır. Tarihteki 26 Ağustoslar gibi. Sadece harp tarihimize altın harflerle yazılacak bir milat değil, ABD'ye katırdığımız uyarımızı yeniden geri aldığımız bağımsız ve büyük Türkiye'nin miladıdır. Suriye'de gerçekleştirdiğimiz bu hamleler sadece Büyük Orta Doğu Projesi'nin kaldırılıp atılması değil, Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini artıracak tarihi öneme sahiptir. Devamı mutlaka getirilmeli diyor. Sizleri Allahu Teala Hazretlerine emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.